Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım, bağlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Lütfen yorumlara yazın lütfen. Yine harika bir günden sizleri selamlıyorum arkadaşlar. Bugün yine konularım harika, güzel bir içerik hazırladım. Sizlere çok güzel konu başlıkları seçtim. Çok kızdıklarım da oldu, çok şaşırdıklarım da oldu. Hepsini birlikte münakaşa edeceğiz arkadaşlar. Dedikoduyla geldim sizlere. Hepsini birlikte masaya yatıracağız canlarım. Videoma geçmeden önce sizlere ufacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımla yeni karşılaşırsanız eğer abone olursanız çok memnun olurum. Abone ol kısmının yanındaki zili açarsanız da videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz canlarım. Aklınıza ne takılırsa da yorumlara yazın lütfen. Instagram DM'den de bana yazabilirsiniz. Şöyle sol alt köşede Instagram hesabımı bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da beni takip ederseniz sevinirim. İstediğinizi yazabilirsiniz her müsait olduğumda. Mesajların neredeyse hepsine mutlaka ama mutlaka dönüş sağlıyorum canlarım. Sizleri çok seviyorum ve sizlerle daha fazla iletişim kurmak istiyorum. O sebepten dolayı ister yorumlarda isterseniz de Instagram'da buluşabiliriz canlarım. Girişi daha fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Başlasın videomuz. Şimdi canlarım, bağlarım. İlk olarak hangi konudan başlasam bilemedim gerçekten. Çünkü hepsini konuşmak istediğim, hepsi sizinle birlikte masaya yatırmak istediğim konular. Konularımız bugün cayır cayır ama gündeme bomba gibi düşen Uras Kaygılaroğlu'nun tiyatrodaki performansıyla başlayayım diyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Uras Kaygılaroğlu bir tiyatroda oynuyor. Yani çok iyi bir oyuncu, çok fazla yerde oynuyor ama oynadığı oyunlardan birinde arkadaşlar Shakespeare'in oyunu bu. Ve oyunun adını hemen sizlere söylüyorum. Aşık Shakespeare arkadaşlar. Oyunumuzun adı Aşık Shakespeare. Yani oyun biliyorsunuz zaten İngiliz bir sanatçı. İngiltere'de böyle hani çok fazla defalarca kez uzun yıllardan beri gösterilmiş, oynanmış bir oyun arkadaşlar. Ama buradaki tuhaflık şu arkadaşlar. Yani şimdi burası İngiltere değil, burası Türkiye ve rol arkadaşı partneri diyeyim size, öyle söyleyeyim. Partneri erkek ve bir öpüşme sahnesi gündeme bomba gibi düşüyor arkadaşlar. Yani bununla ilgili Uras Kaygılaroğlu'na çok söz söylendi. Çok ağır cümleler konuşuldu ama yani ben olayın daha fazla şu yönündeyim. Şimdi bu bir tiyatro sahnesi. Yani zaten bu dizi televizyonda falan yayınlanamaz ama ne bileyim atıyorum bir dijitalde yayınlansa dijital platformlardan birinde yayınlansa hani bunu bir yere kadar anlayabilirim, anlatabiliyor muyum? İnternette zaten bir şeylere ulaşmak isteyen her şekilde ulaşabiliyor bir şekilde. İstediği kadar önüne geçilmeye çalışılsın. Bir şekilde ulaşabiliyorsun yani. Ama mesela ne bileyim işte çocuklara yaş sınırı olabiliyor, işte güvenli internet kullanımı olabiliyor vesaire vesaire. Aileler bunun önlemini alabiliyor ama bu tiyatro sahnesi yani bu çok yanlış ve yani o sahne değişim, oyunun orijinali öyleyse o sahne değiştirilebilirdi. Uras Kaygılaroğlu'na çok hakaretler, çok büyük laflar söylenmiş. Ya ben Uras Kaygılaroğlu'nu çok seviyorum. Oyunculuğunu çok beğeniyorum. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Biliyorsunuz o zaten Acemi Cadı'dan çıkmıştı. Acemi Cadı'da Acemi Cadı'dan da bayağı oyuncu çıktı. Gerçi o dönem çok değişik. Yani bugünün böyle çok top isimleri o dönemdeki böyle gençlik dizilerinden çok fazla çıkan var. Mesela Gökçe Bahadır da o dönemlerde yine Hayat Bilgisi'nden çıkmıştı. Ne bileyim işte Yaprak Dökümü ne çok oyuncu çıkardı piyasaya. İşte Fahriye Evcen olsun. Gökçe Bahadır zaten sonra oraya geçti. Hayat Bilgisi'nden sonra sanırım. İşte Fahriye Evcen, Deniz Çakır falan yani çok fazla böyle top isimler çıkarmıştı o da. Konumuza gelecek olursak yani Uras Kaygılaroğlu'nu ben de Acemi Cadı'dan beri biliyorum. Çok fazla kilosu vardı. Sonra böyle bir kayboldu ortadan birkaç sene. Çok kilo verdi ve böyle birden geldi. En yüksek şu anda en yüksek adını duyurması da Sefir'in Kızı'yla zaten böyle iyice çıktı yani. Ondan sonra da yine birçok projede oynadı. Duyumlarıma göre Uras Kaygılaroğlu'nu tanıyanlar içerisinde çok sevildiğini biliyorum. İşte arkadaş çevresi tarafından, işte ailesi tarafından falan çok iyi bir insan olduğunu biliyorum. Ama yani öyle hareketleri var ki işte magazincilere çok yanlış tavırları var. Yani öyle hırçın hareketleri var ki bazı noktalarda. Öyle dik çıkışları var ki bence aşırı dik çıkışlarından biri de bu sahnede ve bence gündeme gelmek için yapılmış bir harekettir. Belki de bunu işte hani tiyatroya daha fazla seyirci çekmek için mi, oyunun adını duyurmak için mi bilemiyorum. Ama buranın Türkiye olduğunu düşünüyorum. Çocuklara çok ama çok yanlış örnek olacağını düşünüyorum. Her türlü duruşa
saygım var. Ama ne bileyim kişinin kendisiyle ilgili ya da işte özel hayatındaki tercihleriyle ilgili herkese her bir şekilde saygı duyabilirim. Ama bazı yani hani şeyleri de çocukların gözüne sokmak, çocuklara merak duygusu uyandırmak, anne babaları endişelendirmek, yani hiç aklında olmayan bir şeyi ve hiçbir şekilde o şekilde kendi bedeninde hiçbir şey hissetmeyen bir çocuğa kalkıp da böyle bir görüntüyle o çocuğun bu konuyla ilgili merak uyandırması ve o yöne doğru çekilmesini çok ama çok yanlış buluyorum. Bir anne baba olsaydım ben düşünemiyorum ne kadar çok endişeleneceğim, ki burası Türkiye Cumhuriyeti. Yani bu şekilde gündeme gelmek en yanlış şekilde gündeme gelmektir. Hani reklamın iyisi kötüsü olmaz derler ya. Abi yok, bu reklamın kötüsü ve en kötü olanı yani. Çok yanlış ya, öyle değil mi yani, bilmiyorum, ben bir anne baba olsaydım çok endişelenirdim evladım için ve hani bu nereye gidiyor şeklinde bile endişelenebilirdim. Bak diyorum size, ben hani kimsenin özel hayatını yargılamam, asla yargılamam. Saygım sonsuzdur tercihleriyle ilgili kişilerin. Ancak bu şekilde de çocuklara sergilenmesi ne çok ama çok yanlış bulabiliyorum, ki sahnede hani öyle normal bir şey falan da değil yani, böyle hal şey gibi, neydi, İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın öpüşmesi var ya, yıllarca gündem olan, hani öyle bir sahneydi yani, haldır olur yani, hani o sebepten dolayı bilmiyorum, ben çok yanlış buldum. Tepkileri anlayabiliyorum, öyle söyleyeyim size. Her ne kadar Uras Kaygılaroğlu'nun oyunculuğunu çok sevsem de çok beğensem de bu tepkileri anlayabiliyorum ve açıkçası hak da veriyorum. Tepki gösterenlerden biri de benim. Bu davranışların yanlış olduğunu düşünüyorum. Umarım Uras Kaygılaroğlu'nun yaptığı son yanlış davranıştır, ki bence Uras Kaygılaroğlu'nun bir oyuncu olarak zaten asla bu şekilde gündeme gelmeye de ihtiyacı yok. Zaten işindeki başarılı oyunculuğuyla çok fazla gündeme gelebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani bunu eğer işte tiyatronun hani işte ne bileyim yapımcısı, yönetmeni vesaire, onlar bunu ondan talep ettiyse o zaman reddedebilir. Yani hani sonuç olarak herkesin çoluğu çocuğu var ve bu bir tiyatro yani, hani o çocuğu, o tiyatroyu en önden izleyen mesela çocuk da olabilir. Vardır da belki de yani. Çok yanlış ya diyorum ve arkadaşlar Mert Ramazan Demir'e gelmek istiyorum. Bizim canım çiftimiz, Afra Saraçoğlu'muz, Mert Ramazan Demir'imiz. Biliyorsunuz ki Afra Saraçoğlu arkadaşlar şu anda Amerika'da. Orada ailesinin yanında. Ve bizim Mert Ramazan Demir'imiz arkadaşlar bir detoks kampına girmiş. Biliyorsunuz havaalanında bayağı bir kilo almış. Hani biraz da demeyeyim. Tatil yaramış. Afra Saraçoğlu Mert'e iyi bakmış. Tatil yaramış efendim, böyle bir kilo almış, böyle bir toparlamış yani, ama acil kilo vermesi gerektiğini düşünüyorum, ki bence Mert de kendisiyle ilgili bu şekilde düşünmüş ve arkadaşlar bir detoks kampına gitmiş. Daha önceden de gittiği bir kampmış arkadaşlar. Bu detoks kampında böyle bir kilo vermiş yani, hani bir ödemini atmış, bir 3-4 kilo vermiştir herhalde, böyle daha bir şey gördüm. Hani o havaalanında ilk Afra ile o ilk görüntülendiği haliyle detoks kampından döndükten sonraki görüntülerinde bayağı bir kilo verdiğini gördüm arkadaşlar ve Mert Ramazan Demir yine OGM Picture'ın yaptığı bir filme başlayacakmış arkadaşlar. Bir film çekimi olacakmış. Filmde arkadaşlar çok cesur sahneler varmış ve bu birazcık beni üzdü açıkçası. Ama olsun diyorum. Yaklaşık bir aylık falan, 1-1,5 ay sürüyor zaten ortalama film çekimleri. Film çekiminden sonra Bilal Özcan'ın haberine göre arkadaşlar direkt Amerika'ya uçacakmış. Bilal Özcan'ın haberine göre, onu da dipnot olarak sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Ve de bir köpeğini gezdirirken falan da bir görüntüleri çıkmış ortaya. Son zamanlarda yalnız görüyoruz ama dediğim gibi film için burada film çekimlerinden sonra tekrardan Afra'nın yanına Amerika'ya gidecekmiş. Sonrasında zaten büyük ihtimal dönerler. Ağustos ortası sonuna doğru da zaten Yalı Çapkın'ın yeni sezonu için çekimler başlanır. Bu arada Yalı Çapkın ile ilgili bir diğer haberi daha vereyim sizlere. Senarist bir kez daha değişiyormuş arkadaşlar. Senaristimiz değişiyor. Çok fazla yeni oyuncu diziye giriyor. Öyle bir kişi, iki kişi değil yani, öyle söyleyeyim size. Zaten kaç kişi çıktı? İşte o Şemus karakteri çıktı. O abi kardeş çıktı işte. Tarık'la Saffet ikilisi çıktı. Ondan sonra o bizim cellat tövbe yarabbim, Samara gibi dönen böyle tüylerimizi, Mezide Hanım, tüylerimizi diken diken yapan Mezide Hanım çıktı. Ondan sonra Tayyar çıktı. İşte Saffet, Tarık, Tayyar, Şehmuz, Mezide, 5 kişi çıktı.
Yani yaklaşık bir 5 kişilik bir kontenjanımız var yani geri alma için. Bayağı bir oyuncu girecekmiş dediğim gibi arkadaşlar. Senarist de değişecekmiş. Hiç sorun değil. Mert'imiz bir film yapabilir. Zaten yeni sezonda Afra ile birlikte yine bizlerin karşısında olacaklar. Bu sene senaryo ile ilgili çok ciddi değişiklikler varmış. Ama ben zaten Yalı Çapkını için çektiğim son videoda bunun bilgileri zaten böyle olacağını tahmin ettiğimi söylemiştim. Şu an piyasadaki gezen duyumlar Yalı Çapkını ile ilgili bu şekilde. Ben zaten haber geldikçe sizleri tekrar zaten canlarım bilgilendiriyorum diyorum ve kahvem arkadaşlar. Kahvelerinizi yaptınız mı? Çaylarınızı yaptınız mı lütfen siz de? Bu videoyu izlerken kahvenizi yudumlayarak, çayınızı yudumlayarak burada karşılıklı sohbet edebiliriz arkadaşlar. Yani dediğim gibi canlarım, yeni oyuncular gelecek, senaristimiz de değişiyor. Hiç sorun değil dediğim gibi. Mert zaten daha önce bir Şamberen'de de oynamıştı. Gerçi orada başrol değildi. Şimdi bu Ogeme Picture'ın filminde başrol olacak ama hiç sorun değil. Biz Yalı Çapkını için sabırla, sükunetle yeni sezonu bekliyoruz diyorum ve arkadaşlar Aleyna Kalaycıoğlu'na geçmek istiyorum. Bakın, Aleyna Kalaycıoğlu'nu ben o kadar tatlı buluyorum ki. Çok tatlı bir kız değil mi ya arkadaşlar? Ben Survivor'da da çok severdim. Nasıl söyleyeyim size? Birazcık ona fazla üzerine gidildiğini düşünüyorum. Tamam, şampiyon olabileceğini açıkçası ben pek düşünmüyordum ama kendisini çok seviyorum. Herkese şampiyon olmak zorunda değil. Ben zaten Survivor'dan Ogeda'yı destekliyordum. Ogeda'ya katıldığı sürece ben Ogeda'yı destekleyeceğim arkadaşlar. Ama Aleyna'yı da gerçekten çok ama çok seviyordum. Özellikle elendiği an, bakın elendiği o son işte düelloda o kadar yalnız bırakıldı ki yani gerçekten çok yalnız bırakıldığını düşünüyorum. Vesaire. Survivor ile ilgili yine konuşuruz daha sonra. Şimdi arkadaşlar Aleyna Kalaycıoğlu'nun bir görüntüsü çıktı. Doğukan Güngör'le plajda böyle sarılıyor gibi bir hareketleri falan çıktı arkadaşlar. Ve bunun üzerine aşk haberleri çıktı. Okuyorum. Sonrasında Doğukan Güngör arkadaşlar bu aşk haberlerinden birkaç tanesini like'lıyor. Olaya bakın. Sonra Aleyna buna çok sinirleniyor. Sinir oluyor. Ve bir röportaj veriyor arkadaşlar. Bu arada bunlar iddia. Aldığım duyumlar bir iddia. Ben sonuçta bu insanlar yanında değilim. Öyle söyleyeyim de onu dipnot olarak. Bunlar benim duyduklarım canlarım. Aleyna Kalaycıoğlu bir röportaj veriyor. Ve röportajda diyor ki arkadaşlar, Doğukan benim bir arkadaşımın arkadaşı. Orada işte bir şey gösterirken falan o şekilde bir kare yayınlanmış. Bu saatten sonra benim hani hiçbir şeyim olamaz diyor. Yani benim arkadaşım da olamaz, bir şeyim de olamaz diyor ve gerçekten bakın ben bu kızı yani ben Survivor'ı bütün sezon boyunca izledim arkadaşlar. Gayet çok da severek izliyorum uzun yıllardan beri. Her sene, her kış rutinimde izlerim. Kız doğruyu söylüyor. Yani şimdi anlarsınız, anladın mı? Mesela bir işte ünlü bir röportaj verir, anladın mı? Bir şey söyler ama o gözünde farklı bir şey vardır. Yani biz kadınlar bakın duygusal varlıklarız. Yani onu bir şekilde o gözden anlarsın ve ben bir kadın olarak anladım. Gerçekten aralarında bir şey yok. Ve o şekilde hani Doğukan birkaç şeyi de böyle likelayınca kendisiyle ilgili haberi beğenince Aleyna da belki de kız başka birine aşık. Başka birinden hoşlanıyor ve bu şekilde haberler çıkıyor. Doğukan da işte o çıkan haberleri beğeniyor falan böyle bir. Buna sinir olabilir ve çok haklı. Yani ben başka birinden hoşlanıyorum. İşte bir görüntü kare çıkıyor piyasaya. Bambaşka bir görüntü veriyor ve belki de orada aramda biriyle bir iletişimim var, bir flörtüm var yani. Hani belki de güzel bir ilişkiye dönecek falan. Kızım ben rahatsız olmasını çok iyi anlıyorum ve çok da haklı buldum açıkçası. Doğukan neden bunu yaptın? Sen Fatih değilsin, sen Doğukan'sın, kendine gel. Rolünü yaşayamazsın. Rolünü yaşayamazsın Doğukan Güngör. Şaka ben arkadaşlar. İddialar bu yönde. Açıkçası iddialar bu yönde. Lakin şimdi bu iddialar bu yönde ama belki de farklı bir şekildedir. Ama şu bir gerçek, aralarında bir şey olmadığı çok belli. Aleyna'nın zaten röportajında belli. Ha bu şekildedir, farklı şekildedir. Hani iddia bu ama hani bunun %100 gerçeklik payı yok sonuç olarak. Bunlar sadece iddia. Ama bu iddialar doğru ya da yanlış, bir şey olmadığı ve Aleyna'nın bir şeye kızdığı ve o sinirle bu röportajı verdiği çok belli. Yani bir şey yok ama Doğukan'a farklı sebeplerden dolayı kızmıştır. Hani
Hani sonuç olarak orada bir iletişim. Arkadaşın arkadaşı ama sonuçta bir arkadaş olmuşlar. Tanışmışlar, en azından bir tanışıklık var, öyle söyleyeyim size. Ama Doğukan'ın Aleyna'yı gerçekten kızdırdığı çok belli. Aralarında bir şey olmadığı da çok belli. Doğukan kendine gel. Sen parti değilsin diyorum ve arkadaşlar kime geliyorum? Zeynep Bastık'a geliyorum arkadaşlar. Ya biliyorsunuz Harbiye'de bir konser verdi. Çok güzel bir konser verdi. Gitmedim ama hani hem gidenlerden duyduğum hem de videolardan da gördüğüm kadarıyla gerçekten çok güzel. Ben arkadaşlar konserin sahne şovlarıyla tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani onun sahne şovlarıyla, danslarıyla, dansçılarıyla, ki dans ederek şarkı söylemek bambaşka bir meslek. Bunu her şarkıcı da yapamaz. Zeynep Bastık bunu gerçekten çok iyi yapanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Sahne şovları falan efsaneydi. Biliyorsunuz ki Serkan Tütüncüoğlu Serkan Tütüncü ile bir ilişkiye başladım. Kısa süre önce. Zaten en başta yalanlamışlardı. Falan filan, sonra işte Serkan bunun konserine gitti. Bandanalar, bilmem neler, şarkılara katılmalar falan, efsane, her şey çok güzel. Sonrasında konserden sonra arkadaşlar bir parti veriyorlar ve Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç'le Zeynep Bastık'ın bir dansa çıkıyor. Karşıda da Serkay Tutuncu arkadaşlar şöyle bardağıyla böyle sevgilisini istiyor. Ya arkadaş, ben bilmiyorum ya. Yani bu seviye benim çok level, yani çok level üstü benim bakış açıma göre. Yani çok gömlek üstü yani, hani ben bu kadar rahat olamam, benim sevgilim başka bir kızla orada dans edecek. Bir şey söyleyeyim mi? Sevgilim değil demeyeyim zaten. O öyle bir karaya giriyorsa zaten sevgilim değildir yani, artık öyle bir şey yok yani. Ya bu benim gözümde çok çok rahatlık ya. Yani hani bilmiyorum, ben çok tuhaf buldum. Bence yani Serkay orada onu izlerken ne düşünecek, sevgilisini ne şekilde düşünmüştür yani. Elbette ki farklı düşünceler hani kafasında yer almıştır ama e, nasıl söyleyeyim size, bir not da vermiştir yani diye düşünüyorum. Ama şimdi bunu söylerken bunun Serkay değil bir başkası olsa bir not verebilirdim. Ama şimdi benim Serkay Tutuncuoğlu, madem Survivor'a geldi konu, Serkay Tutuncuoğlu ile ilgili de birkaç cümle kurayım. O da biliyorsunuz, o da Survivor'dan çıktı. Sonra işte oyunculuk eğitimi almıştır, etmiştir, illaki almıştır. İşte dizilerde oynamaya başladı falan filan. Oyunculuk bence zaten yok. Yani bence iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. O Hülya Avşar'la oynadığı bir dizide hani biliyorsunuz, hani gözü gülüyor yani oynarken. Bana göre iyi bir oyuncu olduğunu yani ben düşünmüyorum ama şimdi iyi bir oyuncu hani şu an için olmayabilir ama tabii ki de çok iyi eğitimler alır. Kendini çok daha fazla geliştirebilir. Ama bana Serkay Tütüncüoğlu denince benim aklıma gelen tek bir şey var arkadaşlar. Survivor'dan çıkmasına rağmen Survivor hakkında konuştuğu ileri geri sözler. O sebepten dolayı hani biraz bana bu şey gibi geliyor ya. Hani yemek yediği kaba, hani derler ya, tükürmek gibi falan. Hani yemek yediği kaba ihanet gibi geliyor bana. O sebepten dolayı ben çok yanlış buluyorum. Yani çok aşırı yanlış buluyorum işte bu tür davranışlarını. Hani şu kareye de o yüzden açıkçası hani şu kareden hani bu rahatlık seviyesinde olması da bu sebepten dolayı beni hiç ama hiç şaşırtmadı. Yani ki zaten Acun Ilıcalı'nın da biliyorsunuz bir açıklaması vardı. Abi vefa çok önemli ya. Yani gerçekten çok önemli. Ne olursam olayım. Bakın ben şu an burada video çekiyorum işte. Diğer kanalım 100-120 bin bandında. Şu an bu kanalım işte yavaş yavaş büyüyor. Şükürler olsun ki sizlerin sayesinde. Sizleri çok öpüyorum. Ama mesela ben hani bir gün 1 milyon aboneye de ulaşsam, 10 milyon aboneye de ulaşsam, yani hani benim yine en yakın dostum, bakın hani bellidir, anlatabiliyor muyum? Hani buradan benim birkaç tane yakın dostum vardı, Instagram'dan takip edenler bilir. Onlar yine en yakın dostum olarak kalırlar. Elbette ki yine arkadaşlıklarım vesaire olabilir ama asla ama asla hiç kimseyle ilgili bilmiyorum yani ben hani bunu çok yanlış düşünüyorum. Bakın Acun Ilıcalı adam kanal sahibi, takım sahibi, bir sürü yerin sahibi, bir sürü şeyin sahibi. Yurt dışında bir sürü ülkede programlar yapıyor. Ama yola başlarken en yakın arkadaşları var ya, bakın.
Hepsi hala en yakınında. Hani diyor ya işte beyin takımımdır, şudur budur bilmem. Bakın hala en yakınında. Bakın bence Acun Ilıcalı'nın bu kadar büyümesindeki en büyük etkenlerden birinin de hani bu olduğunu düşünüyorum. Hem çok zeki, hem çok çalışkan, hem çok başarılı ama hep doğru insanlarla yol kat etti. Yani doğru insanlar en yakınlarıyla, belli kişilerle, en yakınlarıyla ana kadroda, en dibinde, en yakınları hep böyle bir şey, nasıl söyleyeyim size, sinir merkezlerinde, ekibinde ya da öyle açıklayabilirim, artık bilemiyorum en doğru kelime hangisi ama ben başarılarının en büyük sınırından birinin bu olduğunu düşünüyorum. Bakın Serkay çıktığı yerle ilgili bu konuşmayı yaptı. O yüzden ben bu konuyla ilgili fazla şey yapmıyorum diyorum. Neyse daha fazla konuşmayalım bu konuyu. Gelelim Hadise'nin dizisine arkadaşlar. Hadise Esas Olan isimli 8 bölümlük bir internet platformuna dizi çekiyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz videoda bunu konuşmuştuk. Başrolünü Seda Bakan'la birlikte oynayacak. Partneri de İlhan Şen demiştik. Arkadaşlar başrol değişti. Başrol hemen ismini size söylüyorum. Serhat Teoman olmuş arkadaşlar. Başrolümüz Serhat Teoman olmuş. İnternette bazı haberler düşmüş. İşte başrolümü değiştiriyor bilmem ne falan filan diye. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Birazcık bu haberle ilgili zaten yapım şey demiş. İşte İlhan Şen'in farklı bir projesi falan o tarz bir haberler çıkmış falan ama ya ben hani beğenmedi demeyeyim de beğenmeme olayı olduğunu düşünmüyorum. Bu arada Seda Bakan'la Hadise'nin çok yakın arkadaşlıkları varmış. Hani ben mesela bunu birkaç hani arkadaş olduklarını biliyordum ama bu kadar yakın olduğunu düşünmüyordum. Zaten dizide ana karakterler Seda Bakan'la Hadise'ymiş. Yani o partnerin fazla büyük bir şey yokmuş açıkçası. Hani Hadise'nin ben burada oyuncu seçme olayını düşünmüyorum. Hani oyuncu seçtiğini düşünmüyorum. Farklı etkenler olabilir ama ne olduysa bakın ne olduysa çok iyi olmuş. Ben Hadise'nin yanına İlhan Şen'i zaten hiç yakıştırmamıştım. Hadise'nin yanında Serhat Teoman'ın çok daha yakışacağını düşünüyorum. Serhat Teoman'ın da uzun yıllardır hayranıyım. Çok beğeniyorum. Bence çok yakışıklıdır o da. Hadise ile ya böyle İlhan Şen daha böyle bir çocuk kaldı. Sanki çiğ kalmıştı Hadise'nin yanında. Böyle Hadise çok seksi böyle bir şey bir kadın ya. İlhan Şen'in Hadise'nin yanında çok çiğ kaldığını düşünmüştüm. Serhat Teoman'ın çok daha böyle bir dolu daha böyle bir dolu dolu hani Hadise'nin yanında doldurduğunu düşünüyorum Serhat Teoman'ın. Çok iyi olmuş. Seda Bakan'ın da partneri arkadaşlar burada Şükrü'ymüş. Şükrü Özyıldız. Şükrü Şükrü Özyıldız da yakışıklı adam mesela. Sibel'le evlenecekler mi falan diye. Bak onu çok merak ediyorum onların ilişkini. Biliyorsunuz Şükrü'nün de Sibel'le bir ilişkisi var. Çok yakışıyorlar. Çok beğeniyorum. Yani gerçekten çok beğeniyorum. Hani partner olarak çok beğeniyorum. Yan yana enerjileri, uyumları falan efsane. Zannetmiyorum ama ya evlenme. Yani %60'a %40 yani öyle çok büyük bir ihtimal görmüyorum. Ama inşallah tabii ki evlenirler. İnşallah çok mutlu olurlar. Sibel'i de çok beğendiğim bir YouTuber, influencer. Çok da yakışıyorlar. Umarım ama umarım çok mutlu olurlar diyorum canlarım. Ve yavaş yavaş son haberime Polatgillerle devam etmek istiyorum, başlamak istiyorum diyeyim. Şimdi Dilan Polat için arkadaşlar savcımız 27 yıl, sayın savcımız 27 yıl hapis cezası istemiş. Bu suçlar içerisinde örgüt kurma, örgüt yapısı içerisinde suçtan kaynaklı parayı işte aklama ve yasa dışı bahis suçuyla 27 yıla kadar hapis istenmiş arkadaşlar. Biz Temmuz'da çıkar diyorduk ama yani pek çıkacak gibi durmuyor. Ya burada benim en çok üzüldüğüm hani çocuklar açıkçası. Çünkü gerçekten çok acı ya. Yani çok acı. Şükürler olsun ki hani en azından çocukların ne bileyim işte dayısıdır, teyzesidir falan. En azından onlar çıktı. Hani bir nebze çocuklara hani teyze anne yarısıdır derler ya. Çocuklara böyle bir nebze bir şey olmuştur en azından. Hani bir nefes alma olmuştur. Tabii ki de kimse anne babanın yerini dolduramaz ama bir nebze nefes alma olmuştur. Elbette ki çocuklar asla suçluluk durulmasını hani değiştiremez. Sonuçta içeride çok fazla kader mahkumu var. Hani dışarıda evladı olan, eşi olan, anne babası olan. Asla ama asla bu durumu değiştiremez ama hani bu biraz daha şöyle söyleyeyim. Şimdi Dilan Polat'ın bir ismi hani bir ismi var ya şimdi bir haber değeri var ya hani onlara istinaden hani burada bu cümleyi kuruyoruz. Yoksa elbette ki hiçbir mahkumun hani buradan dolayı bir evladı olduğu için bir şey olamaz. Yani Dilan Polat eğer gerçekten ama gerçekten şu suçların sadece yüzüyse
bile bir ceza alacaktır diye düşünüyorum. Ha, diyelim ki hiç haberi yoktu. Ama ben buna da ihtimal vermiyorum açıkçası. Hani şimdi hiçbir suçu yok, Dilan'ın her şeyi Engin yaptı diyorlar ya. Hani hiç haberinin olmaması abi yok ya, yani mümkünatı yok. Yani nasıl hiç haberi olmayacak? Burada tamam videolarda işte neydi, biz mükellef miydik, bilmem ne miydik, vergi bilmem ne miydik falan, o konuşmalar falan. Ya bana hiç yani geçmiyor arkadaşlar. Nasıl bilmezsin yani? Bu kadar cahil olamaz yani. Hani bilmeme ihtimali yok yani. Sen o kadar çok milyonlarla oynuyorsun. Bir sürü şuben var. Şehir şehir isim hakkı veriyorsun. İşte ne bileyim, franchise mi artık, bayilik mi neyse ve ne veriyorsa isim hakkı franchise veriyorsun falan filan. Yani bu kadara kadar bilmemen, ya tamam nerede ne olduğunu bilmeyebilirsin ya da işte ne bileyim ödenmiştir ödenmemiştir kuruşu kuruşunu takip etmeyebilirsin ama işte bir örgüttür, bir kaçırmadır, kara para aklamadır, bilmem ne. Yani bu kadarını bilmeme, bu kadarının bilinmeme ihtimali bana pek geçmiyor. Hani samimi gelmiyor ama elbette ki bunu zaten yargımız bunu araştırıyordur, ediyordur, işte mahkeme olacaktır. Eğer gerçekten suçsuzsa zaten çıkacaktır. Ama gerçekten suç varsa eğer de cezasını çekecektir ve çıkacaktır. Cezasını çektikten sonra zaten işlediği suçun bedelini özgürlüğüyle ödüyor. Bakın yani istediğiniz kadar zengin olun. Şu anda dışarıda bütün dünyanın tapusu Dilan Polat'ın, işte Engin Polat'ın üzerine olsa ne olur? Sen dört duvar arasındasın. Çok ağır yani, bilmiyorum, çok ağır. Ama burada en azından şunu görüyoruz abi, çok önemli ya, yani çok ama çok önemli. Gerçekten helal para kazanmayı nasip etsin Rabbim hepimize. Kimseyi yoldan çıkarmasın, kimseyi şeytanı uydurmasın Rabbim diyorum. Ben burada ancak ama ancak bunu söyleyebiliyorum. Hani Allah doğru insanlarla karşılaştırsın hepimizi. Allah işte şeytanı uydurmasın diyebiliyorum ancak. Yani ben, dünyalar benim olsa ne olur? Ben işte şu odanın içerisinden işte aylarca, yıllarca çıkamadıktan sonra dışarıdaki dünyanın tamamı benim olsa ne olur yani? Ben buradayım, şey gibi işte altın kafeste olsam ne olur? Misali, o altın kafesteki kuş misali diyorum canlarım. Şu anda haberler bu şekilde. Yani dediğim gibi zaten Temmuz ayında Polatlarla ilgili de her şeyi öğrenmiş olacağız canlarım. Sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Kanalımla yeni karşılaşırsanız abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlara lütfen aklınıza ne takılıyorsa, ne merak ediyorsanız yazın lütfen. Duyduğunuz bir haber varsa da yazabilirsiniz. Instagram DM'den de bana ulaşabilirsiniz. Her müsait olduğumda atılan tüm DM'lere cevap veriyorum. Zaten eski takipçilerim de çok ama çok iyi biliyorlar. Oradan sohbet ettiğimiz arkadaş olduklarımız da var. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle canlarım. Haberlerle ilgili dediğim gibi yorumlarda buluşalım diyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.